Nuri Bilge Ceylan. Okay, nothing attractive, Jesus. It just needs to be like something that people will relate to, you know? Like, it needs to be something that you see and you're just like, man, I just gotta have it. Apple. Bakmayın Steve Jobs'ın hikayesiyle girdiğime. Bunu videonun sonunda anlayacaksınız. Apple, like the fruit? The fruit of creation. Apple. It's a simple but sophisticated. It comes before Atari and the phone books. Nuri Bilge Ceylan. Belgesel tadındaki enfes çerçevelerle insanı merkeze alıp bizi kendi dünyasında yolculuğa çıkarmak isteyen biri. Onu diğer yönetmenlerden farklı yapan, gündelik yaşamın içindeki sıradan olan ayrıntıları anlatmasıdır. Sanki film değil de kendi hayatımızdan bir parça seyrediyormuşuz gibi hissettirir. Bir kaplumbağanın yürüyüşü, rüzgarda sallanan ağaçların sesi, can çekişen bir fare ya da insanın sessizliği Ceylan'ın sineması için değerlidir ve bunlar yeterince karmaşık, üstüne düşünülmeyi hak eden anlardır. Düşmenin orada mıydı, yolun alt tarafında mıydı? Bir şey söylesene. Onun filmlerinde bir kapı gerçek hayattaki gibi nedensizce gıcırdayabilir. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde karakterler bir şeyi arzular ve ona ulaşmak için çabalar. Ancak ona bir türlü ulaşamaz. Yani bize azla yetinmenin, minimal yaşamanın gerektiğini anlatır. Her şeyi gerçek hayatta olabilecekleri gibi sunar. Sesleri bile gerçek hayattaki gibi yansıtmaya çalışır. İnsan kulağı çok seçicidir. Örneğin biriyle konuşurken etraftaki sesleri duymazsınız. Ama ortamda bir sessizlik olduğunda etrafı dinlemeye, başka bir yerden dikkatinizi çeken bir şeye odaklanırsınız. Esas ondan şüphe etmek lazım. Nuri Bilge'nin filmlerinde ses oldukça önemlidir. Çünkü ses de gündelik hayatın bir parçasıdır. Onun filmlerinde bazı sözcükler gerçek hayattaki gibi duyulmaz biçimde söylenir bazen. Nobel verseler almaz bile. Siktir amına koyayım. Biz bu bölümde onun sinematografisini bu kadar güzel yapan şeylerin ne olduğuna bakalım. Nuri Bilge filmin gerçekçi görünmesini ister. Hatta o kadar gerçekçi görünmeli ki izleyici kameranın varlığını hissetmemeli. Susadım, annem yok mu? Filmde bunlarla mı çekiliyor Muzaffer? Yok baba, bunlarla deneme çekimleri yapıyoruz. Eğer bir filmin gerçekçi görünmesini istiyorsak, ışık ve renk kullanımında doğal ve mekana ait ögelerden yararlanmak gerekir. Nuri Bilge Ceylan bunu filmlerinde çok iyi uygular. Tabii ki çalıştığı görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki'yi de hesaba katmak gerekir. Nuri Bilge bu yönden çok şanslı. Çünkü Gökhan Tiryaki Türkiye'deki en iyi görüntü yönetmenlerinden biri. Nuri Bilge'nin kadrajları her filminde biraz daha genişlemiş. Genişledikçe filmleri daha güçlü bir hale gelmiş. Ama çerçeveniz genişleyince izleyiciyi bakmasını istediğiniz noktaya doğru baktırmanız epey zor olabilir. Nuri Bilge bunu çok iyi yapıyor. İster kameraya doğru geliyor olsun, isterse uzaklaşıyor olsun. İster sağa doğru, isterse sola doğru. Hatta bakmanızı istediği şey hareket etmiyor olsa bile sizin ona bakmanızı sağlayabilir. Peki bunu nasıl yapıyor? İnsan gözü bir hareket gördüğünde ona odaklanır. Eski insanların yaşamını düşünün. Eski insanlar hayatlarını koruyabilmek için hareket eden her şeyin ne olduğunu anlaması gerekirdi. Hareket eden şey ona zarar verebilir mi? Yoksa zararsız bir şey mi? Nuri Bilge insanın bu yönünden yararlanarak çok geniş bir çerçevede izleyicinin sadece hareket eden şeye bakmasını sağlar. Filmlerindeki geniş çerçevelere bakarsanız etraftaki hiçbir şeyin hareket etmediğini, sadece bizim görmemizi istediği şeyin hareket ettiğini fark edebilirsiniz. Ama bazı çerçevelerde göstermek istediği şey hareket etmiyor. Eğer hareket etmiyorsa bu sefer aydınlatmayla veya arka planla göstermek istediği şey arasında bir kontrast, yani zıtlık oluşturarak bizim gözümüzü yönlendirmeyi başarır. Aslında buna benzer şeylere animasyon filmlerinde sıkça rastlıyoruz.
Nuri Bilge'nin filmlerinde doğaya ait olan şeylerin bir anlamı vardır. Örneğin bir rüzgar başladığında karakterlerden birinin dönüşeceğini anlarız. Ahlat Ağacı'nda Sinan'ın hiç sevmediği babasına karşı olan düşünceleri değiştiğinde bu dönüşümü simgeleyen bir planla birlikte duyulan rüzgar sesi gibi. Gök gürlediğinde ise kader kavramını aklımıza getirir. Üç Maymun filminde Eyüp'ün yaşadığı olaylar sonrasında kaderine mahkum olduğunu anladığında gök gürlemesi gibi. Eski insanlar gibi ateşin başında bir sohbet gerçekleşiyorsa bir hesaplaşma olacağını anlarız. Kasaba filminde filmin ikinci yarısında ailenin hesaplaşma gibi olan uzun sohbeti ateş başında geçer. Neden siz hepiniz zeytinyağı gibi bu kadar gönül rahatlığıyla kendinizi sıyırıp çıkarıyorsunuz işin içinden? Nasıl olsa ben varım diye mi? Olur mu hiç öyle şey Saffet? Oğlum Saffet, nereden çıkarıyorsun bütün bunları? Aynı şekilde kış uykusunda karı kocanın hesaplaşmasını dinlerken sobada yanan odunların ateşini hissederiz. Ama genç, sağlıklı, gururlu ve hayat dolu bir kadının boşluk içinde, can sıkıntısı ve korku içinde eriyip gitmesini görmek hiç mi içini sızlatmadı? İlk yıllarımızda korku duyuyordum. Şimdi ise utanıyorum daha çok. Nuri Bilge'nin geniş kadrajlarının yarattığı farklı bir etki daha var. Ondan sonra gösterdiği yakın planları daha kuvvetli hale getirir. Geniş planlarla birlikte yakın planlar daha güçlü bir şekilde duyguyu yansıtır bize. Planlar uzun olmasa geniş bir plandan yakına geçmek iyi olmayabilirdi. Planların uzun olması size bir yandan da hiç ummayacağınız bir yerde izleyiciyi şaşırtma imkanını verir. Örneğin bir karakteri bize arkadan gösterir ve onun konuştuğunu duyarız. Hem cam kenarı olsun hem de bedava. Yemezler. Maalesef hayvan terli. Adamın gözünden sürmeyi çekerler, üstüne üstlük bir de seni borçlu çıkarırlar. Onu bilir onu söylerim. Dairede duracaksın, merkezi kollayacaksın. Ancak sonradan bize onun konuşmadığını, söylediği şeylerin bir iç ses olduğunu göstererek bizi şaşırtır. Bazen de kamera hareketleriyle bizi ufak da olsa şoka uğratır. Vay anasını. Uyuyakalmışız ya. Ne zaman geldin? Ne diye yatıyorsun ya güneşin altında? Bir şey oldu sandık. Yok ya, gölgeydi yattığımda. Kaymış sonradan. Karıncalar marıncalar sarmış her yanını. Bu kadar uzun planlarda korku filmlerindeki gibi bir ani korkutma efekti olsa nasıl olurdu? Tam bizi sakinleştirip filme odaklamışken bir anda bir şey olsa. Bu kadar uzun planlar olunca ani korkutma efektleri de çok güçlü bir etki bırakabilir. Ceylan geniş kadrajlarda çok iyi kompozisyonlar kurar. Özellikle yol çekimi varsa S kompozisyonu tercih eder. S kompozisyon izleyicinin gözünü yönlendirmede ve konunun akışını belirlemekte etkili bir şeydir. S eğrisi görüntüye bir derinlik katarak görüntüyü izleyicinin içine çeker. Ceylan filmlerinde alan derinliğini mümkün olduğunca azaltarak kullanır. Böylece odaklanmanızı istediği şeyi ön plana çıkarmış olur. Çekimi aldığı kişi mekandan soyutlanır ve karakterin psikolojik durumuna girmemizi kolaylaştırır. Ceylan aydınlatmayı da çok gerçekçi bir şekilde yapmayı başarır. Örneğin Mayıs sıkıntısında Saffet'in babasını güçlü ve korkunç göstermek için onu silüet halinde bırakır ve bizi Saffet'in davranışlarına bakmaya zorlar. Niye bırakıyorsun? Ya Muzaffer abi geldi. Filmde oynayacağım. Söz verdi İstanbul'da iş bulacağına. Ondan. Ne filmi oğlum ya? Durup dururken bu nereden çıktı? Bu film işi nereden çıktı?
Uzak filminde karakterler gizli bir şey yaptıklarında onları karanlıkta bırakarak sahnenin duygusunu güçlendirir. Yusuf'un evdekilerle gizli gizli telefon konuşması yaparken karanlıkta kalması Ya sen ne yapacaksın ben sen kendi işine bak önce. ve Mahmut'un güzel videolar izleme peşindeyken her yerin karanlık olması gibi. Mahmut abi şurada bir dergi vardı ama ışığı bir saniye yakıyorum. İklimler filminde Serap'ın evindeki aydınlatma ve oluşan silüet bizi Serap'ın hareketlerine bakmaya zorlar. İklimlerde ilk sahneler yaz aylarında olduğu için hep sıcak ve parlak bir aydınlatma, Bunu mu seyredeceksin? Yok Cüneyt. Özlem'in şeyi de. Gelsene. son sahnelerde kış aylarında geçtiği için hep soğuk ve düşük düzeyde aydınlatmayı tercih etmiş. Üç Maymun filminde dışarısı hep evin içinden aydınlıktır. Yaşadıkları evde karanlığın egemen olduğunu vurgulayarak bize yaptıkları işlerin tekinsiz olduğunu anlatır. Bir Zamanlar Anadolu'nun açılış sahnesinde tek kaynaktan gelen sarı ışık karakterlerin yüzünü aydınlatır ve diğer yerleri karanlıkta bırakarak tamirhaneyi sanki bir çukura benzeterek bize gizli ve tekinsiz bir şey olacağını söyler. Nuri Bilge filmlerinde ışığı karakterleri ön plana çıkarmak için kullanır. Diğer şeyler önemli değilse onları karanlıkta bırakır. Karakterleri aydınlatırken onların yüzünün bir kısmını aydınlık, diğer kısmını ise karanlıkta bırakır. Böylece karakterin aydınlık ve karanlık taraflarını vurgular. Uzak filminde karakterler birbirlerine yakın olduğu zamanlar sarı tonları bize kendini hissettirirken, yalnız kaldıklarında daha çok mavi tonları göze çarpar. Kış uykusunda Aydın'ın turuncu arabasının bembeyaz karlar içinde dikkat çekmesi gösterişçi kişiliğini bize yansıtır. Onun filmlerinde tüm bu ışıklar hep doğal ve mekana aittir. Ya yanan bir ateş, ya pencereden gelen doğal ışık, ya da arabaların farları. He? Uyuyordum. Nasıl uyuyordun lan? Uyuyor muydun? He? Cevap versene evladım bak. Hepsi de o anki durumda var olan şeyler. Zaten yapay bir ışık kaynağı gibi duran şeyleri kullansaydı filmin gerçekçiliği bozulurdu. Sonuç olarak Nuri Bilge'nin filmlerini özetleyen şey şu sahne olurdu. Yaratılışı simgeleyen elma bir devinimle bulunduğu yerden çıkar ve bir süre sürüklenir gider. Tıpkı filmlerindeki karakterler gibi. Gittiği yerin onu geldiği yerdeki insanlardan farklı yapacağını sanar. Ama değişemeyeceğini anlar ve geldiği yerdeki insanların yanına dönüp onların yanında çürüyüp gider. Onun filmlerinde karakterlerin akıbeti uzaklaşmaya çalıştıkları şeye tekrar geri dönmesidir.